İnsanlık tarihi, dünyanın oluşumu ve ilk insanlardan itibaren hayatta kalmak için her zaman mücadele halindeydi. Bozkır toplumlarında yaşam oldukça zordu ve yaşam standartları elbette o coğrafyanın şartlarına uygun olmak zorundaydı. Bozkır'daki kavimlerin birçoğu farklı özelliklere sahip olsa da tarih boyunca ortaya çıkan en önemli özellikleri karakteristik savaşçı özellikleriyle tanınmış olmalarıydı. Bozkır coğrafyalarında güçlü bir devlet ve bu devlet adına dünyaya hükmetmek amacı varsa güçlü bir zekaya, kuvvetli bir orduya ve iklim şartlarına alışkın bir hükümdara ihtiyaç vardı. Bozkır'ın sertliği insanlar üzerinde de hırçın ve agresif bir tutum sergilemekteydi. Eğer herhangi bir zayıflık gösterirseniz düşmanlar tarafından saldırılmaya uygun bir ordu ve devlet haline gelmeniz kaçınılmaz olur. Gereksiz cesaret gösterirseniz yok olur, savaşmaktan korkarsanız esir olursunuz. Hun İmparatorluğu'nun korkusuz ve genç hükümdarı Mete Han, Asya Hun İmparatorluğu'nun başına geçmesinden önce Mete Han'ın babası Teoman Han, Asya topraklarında Hun devletinin temellerini atmaya başlamıştı. Hunların en büyük düşmanı olan Çin İmparatorluğu'nun kuzeyde büyümekte olan bir devlet ile uğraşmaya zamanları olmamıştı. Çünkü Çin İmparatorluğu tam bu sıralarda siyasi olarak karışıklıkların içerisinde bulunuyordu. İsyanların ve iç savaşların yaşandığı Çin zor dönemlerden geçiyordu. Çin İmparatorluğu ve Hun Devleti zaman zaman savaşlar ve sınır konusunda çatışmalar yaşasalar da Mete Han dönemine kadar büyük bir savaş olmamıştı. Yeni kurulan ve Teoman'ın emri altında yavaş yavaş büyüyen Hun Devleti'nde huzursuzluk yoktu. Ancak Teoman elbette ki bu durumun değişeceğinin farkındaydı. Eğer ki Çin İmparatorluğu siyasi karışıklıklarına son verirse ilk hedefinin Hun toprakları olacağının bilincindeydi. Bu karışıklıklar neticesinde eğer ölürse yerine kimin geçeceği sorusu kafasını karıştırıyordu. Büyük oğlu olan Mete elbette ki ilk tercihi olacaktı. Fakat Mete, üvey annesinin entrikaları ile babası Teoman tarafından tahttan mahrum bırakılmıştı. Üvey annesi kendi oğlunu başa geçirmek istemiş ve Teoman Han'ı etkilemeyi başarmıştı. Mete'nin üvey annesi Teoman'ın fikrini değiştirmek için her şeyi yapmış, Mete'nin babasını arkasından vuracağını, başa geçmek için her şeyi yapacağını söylemişti. Teoman ilk zamanlarda bu söylenenlere aldırış etmese de şüphe bir kere girmişti içine artık. Zira Mete istediği her şeyi alan yetenekli bir savaşçı ve zekası tartışılamayacak kadar üstün biriydi. Mete'nin bu özelliklerinden korkan Teoman Han, Mete'yi komşu kavim Yuçilere esir vermişti. Teoman'ın niyeti sözde oğlunun kaçırılmasını bahane ederek Yuçi kabilesine saldırmak ve Mete dahil herkesi orada öldürmekti. Ancak Mete Han savaşçı ruhu ile teslim olmamış, Yuçilerden at çalarak geri dönmüştü. Teoman bu duruma içten içe sevinmiş ancak tahtını da kaptırmak istememişti. Mete'nin korkusuz oluşunu ve zekasını düşünerek Teoman, Mete'nin emrine 10.000 atlı savaşçı vermişti. Mete, askeri sistemi ve dehasını da kullanarak 10.000 atlının eğitimiyle birebir ilgilenmiş ve mükemmel seviyede donanımlı, korkusuz ve acımasız askerler yetiştirmeye başlamıştı. Uzunca bir süre eğitim vermesinin ardından Mete, kendi idaresini ve askerlerinin sadakatini öğrenmek istemişti. Askerlerini test etmek için kendisinin ok attığı yöne onların da ok atmasını istedi. Önce Hunların en kıymetli atlarından birine ok attı. Askerler ise atın önemli bir varlık olduğunu söyleyerek Mete'nin emrine karşı geldiler. Mete bu durum karşısında emirlerine karşı gelen askerleri öldürdü. Başka bir zaman okların kendi eşinin çadırına atılmasını emretti ve askerlerinin hepsi çadırı ok yağmuruna tuttu. Bu emri yerine getiren askerler de öldürüldü. Ve son olarak Mete, babası tarafından Yuçilere esir verildiğini öğrenmesinin ardından av sırasında askerlerinin sadakatini bir kez daha ölçtü. Av esnasında askerlerine babasını öldürmelerini emretti ve Teoman Han öldürüldü. Askerlerin hiçbiri Hun devletinin hükümdarını öldürmekte tereddüte kapılmamışlardı.
Dolayısıyla Mete sıradan askerlerden soğukkanlı, öldürmekten çekinmeyen bir ordu meydana getirmişti. Mete, babasının ölümünün ardından kendisine biat etmeyen herkesi ortadan kaldırdı ve bu kişiler arasında üvey annesi ve kardeşi de bulunmaktaydı. Metehan uzunca bir zaman hazırlıklarını tamamlamış ve 9 yılın sonunda Çin İmparatorluğu ile savaşmaya karar vermişti. Mete bu dönem içerisinde disiplini kontrol altına almış ve peşinden gelecek binlerce asker yetiştirmişti. Metehan ordusunu onluk sisteme göre düzenlemiş ve Hun toplumunun hepsinin bu disipline sahip olmasını sağlamıştı. Belli bir düzen içinde yaşadıkları bu düzenin kurallarına uydukları Çin vesikalarından bugüne kadar ulaşmıştı. Nitekim Çin yıldıklarında Mete'den önceki Hun toplumunun yaşamları Bahattin Ögel'in Büyük Hun İmparatorluğu adlı eserinde çocuklar koyunlara binip kuşlara, gelinciklere ve farelere ok atarlardı. Savaşçıların güç ve yetenekleri yay çekmelerindeki ustalıkları ile ölçülürdü. Erkekler savaş için eğitim yaparlardı. Çok ani baskın ve taarruzlarda bulunurlardı. Bu onların doğuş ve tabiatlarındandı şeklinde anlatılmıştı. Metehan, Asya'nın en katı ve disiplinli kara ordusunu kurmayı başarmıştı. İlk akın olarak doğuda Proto-Moğol Tungulara karşı büyük bir akım gerçekleştirmişti. Mete tahta çıktığı sırada Tungular en güçlü dönemini yaşamaktaydılar. Mete'nin babası Teoman'ı öldürdüğünü duydular ve Mete'ye sürekli elçiler göndermeye başladılar. İlk olarak Mete'den Teoman'ın 1000 mil koşabildiği rivayet edilen atını istediler. Mete, devlet büyüklerinden fikir aldı ve atın verilmemesi gerektiğini söylediler. Ancak Mete nasıl olur da bir atı komşu devletten üstün tutarız diyerek atın komşulara verilmesini emretti. Ardından Tunguların istekleri bitmedi ve yeniden bir elçi gönderdiler. Bu sefer Mete'nin hatunlarından birini istediler. Mete tekrardan devlet büyüklerini çağırdı. Devlet erkanı bu Moğollarda ahlak yok diyerek hatunun verilmemesi gerektiğini söylediler. Ancak Mete bir hatun kişiyi bir devletten nasıl üstün tutarız diyerek hatununu da Moğollara verdi. Ancak Tungular durmayarak iki devlet arasındaki bölgeyi de istediler. Mete tekrardan devlet büyüklerine bu isteği sordu ve aldığı cevap onu çok sinirlendirmişti. Zira devlet erkanı terk edilmiş arazinin verilebileceğini söylediler. Mete bunun üzerine şöyle dedi: "At ve kadın benim şahsi malımdı, verdim. Fakat toprak devletin temelidir. Biz burasını onlara nasıl hediye edebiliriz?" diyerek toprak vermeyi reddetti. Ardından Tungulara harp ilan etti. Mete'yi hafife alarak büyük bir hata yapan Moğollar ani saldırıya karşı kendilerini savunamamış ve büyük bir yenilgiye uğramışlardı. Halkı ve otlak yerleri Hunlar tarafından ele geçirilmişti. Mete, babasının Çin sınırlarında toprak kaybettiğini bilmekte ve bu toprakları geri almak için çalışmalar yapmaktaydı. Göçebe yaşam tarzını benimseyen her kavim daha fazla toprağa sahip olmak ister. Çünkü bu toprak genişletmesi o bölgede yaşayanlar için hareket etmelerini daha kolay bir hale getirecektir. Çin ile Hunlar arasındaki savaş elbette ki kaçınılmaz bir durumdu. Mete hazırlık yaparken Çin de aynı hazırlıklar ile ilgilenmekteydi. Çin İmparatoru Gaozu ve Mete arasındaki bu savaş Baideng Savaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gaozu Han, imparatorluğunun başına geçmiş ve adeta Mete ile savaşmak için gün saymıştı. Mete'nin bütün askeri ve tüm gücüyle üzerlerine geleceğini bildiği için kendisine yeni bir ordu kurmuştu. Çin ülkesi nüfusu bakımından çok kalabalık bir ülkeydi ve eğer Çin'de olan iç savaş ve karışıklıklar başka ülkelerde olsaydı belki bir devlet yok olmuş ya da ağır zayiata uğramış olacaktı. Ancak Çin İmparatorluğu çabuk toparlanmış ve Mete ile savaşır konuma gelmişti.
Çin İmparatorluğu'nun ordusunun içinde siviller de bulunmaktaydı ve bu siviller zaten okçuluk eğitimi alan kişilerden oluşuyordu. Dolayısıyla hızlı bir eğitimden geçerek savaşa hazır hale getirilmişlerdi. Çin askerlerine Dao adında ayarlanabilir kılıçlar verilmiş ve bu durumda savaş esnasında taktiksel olarak daha dengeli bir şekilde saldırabilmeleri sağlanmıştı. Mete, düzenli ordusunu kurduktan sonra Türk tarihinde önemli bir yeri olan ıslık çalan ok yapmıştı. Bu ıslık sesi gibi tiz bir ses çıkaran oklar, düşmana korku salmak, bozguna uğratmak amacıyla yapılmıştı. Okun ucuna delikler açılması, bu tiz sesleri çıkarmasını sağlamıştı. Aynı anda yüzlerce ıslık çalan okun atıldığını düşünürsek, korkutucu bir ses düşmana büyük bir endişe verecekti. Artık iki ordu da savaşmaya hazırdı. Gaozu, Çin tarihinin isyancı komutanlarından biriydi ve Çin sınırlarında bulunan derebeyliklerini kendine çekmekteydi. Zekası ile dikkat çeken Gaozu, isyan sonrasında Han hanedanlığının başına geçmişti. Karakteri gereği her zaman temkinli olan Gaozu, Mete'ye karşı en güvendiği adamları ile birlikte saldıracaktı. Gaozu, sınır güvenliğinin sağlanması için sınırda bulunan kaleleri kontrol altına almış ve başlarına güvendiği komutanlarını yerleştirmişti. Ve artık savaş zamanı gelmişti. Mete, kalabalık Hun ordusuyla Çin'e doğru hareket etmeye başladı. Çin İmparatorluğu hafife alınamayacak kadar savaş konusunda uzman bir devletti. Çinli komutan Sun Tzu tarafından yazılan Savaş Sanatı kitabı, Çinlilerin savaş taktiklerinde ne kadar usta olduklarını göstermektedir. Mete Han, savaş konusunda oldukça uzman olan Çin İmparatorluğu ile savaşa girerek büyük bir cesaret örneği gösteriyordu. Çin İmparatoru Gaozu, Mete'nin planını öğrenmek için beklemekteydi. Bu sırada Mete Han, ilk olarak Sarı Irmak'ın kuzeyinde bulunan Çin derebeylerine saldırı düzenledi ve bu saldırı sonucunda derebeylikler kolayca elde edildi. Ordusunu bölerek belli bölgelere gönderen Mete, ilk hücumunu kazanmış ve topraklarını genişletmişti. Bölgedeki kontrolü artırmak o kadar kolay değildi. Sarı Irmak bölgesinde bulunan Mai Kalesi stratejik açıdan önemli bir noktaydı. Bu bölgeyi Gaozu'nun akrabası olan Prens Hansin korumaktaydı ve Mete Han, Hansin'e teklifte bulunmuş ve kendisine katılmasını istemişti. Fakat Hansin, Mete Han'ı reddetti. Bu reddedişin ardından Mete, şehre saldırı düzenlemiş, askerleri dört kola ayırmış ve Hansin'i zor durumda bırakmıştı. Hansin, acil olarak kendi halkından destek beklemekteydi. Hansin, Gaozu'ya bir mektup göndermiş ve eğer yardım talebine karşılık verilmezse teslim olmak zorunda kalacağını ifade etmişti. Gaozu, Mete'nin kenara çekilmeyeceği, aksine hücum edeceğini biliyordu ve Gaozu'nun artık bizzat Mete ile karşı karşıya gelmesi gerekiyordu. Çin İmparatoru Gaozu, Mete'ye 10 kişiden oluşan ve aslında birer casus olan bir elçi heyeti göndererek Hunların durumunu öğrenmeye çalışmıştı. Gayet uyanık olan Mete Han bunun farkındaydı. Gaozu'nun saldırıya geçmesi için ordunun asıl bölümünü ormanlarda saklamış, karargaha ise yaşlıları, çocukları, zayıf ve sıska atları alarak kendisini zayıf göstermişti. Elçiler Gaozu'nun yanına döndüklerinde Hunların savaşamayacak kadar zayıf olduklarını söylemişlerdi. Ancak İmparator Gaozu bu durumdan şüpheleniyor ve Mete'yi hafife almakta istemiyordu. Böylece Mete ilk planını uygulayarak aldatma ve yanıltma taktiğinde başarıya ulaşmıştı. Şimdi sıra yıldırma ve yıpratma taktiğine gelmişti. Mete, Çin üzerine sağ ve sol teginlerinin komutasında 10.000 kişilik seçme birlikler göndererek Çin ordusunu yoruyor, yıpratıyor ve kurulan tuzaklara doğru çekiyorlardı. Çin ordusu bu zorlu savaşın yanında bir de soğuk kış şartları ile boğuşmak zorunda kalıyordu.
Hunlar kış şartlarına alışkın bir kavimdi. Ancak Çinliler için durum tam tersineydi. Çin askerlerinden bazılarının soğuktan parmakları düşmüş, bazıları ise donarak can vermişti. Çin İmparatoru Mete'nin savaşı planladığı Paiteng kentine kendi ordusunun ana ve yaya birliklerinden önce gelerek Mete'nin tuzağına düşmüştü. M.Ö. 200 yılında Çin İmparatoru Paiteng yaylasında ordusuyla konakladığı bir anda dört bir yandan çıkan Hun atlıları Çin ordusunun etrafını sarmıştı. Soğuktan donmak üzere olan Çinliler için bu durum büyük bir yenilgiden başka bir şey değildi. Ancak Mete Çin'e hakim olmak istemiyordu. Çünkü Çin toplumu asimile olacak bir millet değildi. Aksine Çin ülkesine hakim olan devletleri asimile edecek bir kültüre sahipti. Bu yüzden de Mete ağır bir şekilde yendiği Çinlileri serbest bırakmıştı. Mete'ye yenilen Gaozu daha fazla direnemeyerek Mete ile evlilik ve barış anlaşması imzalamıştı. Paiteng kuşatmasından hemen sonra Cao Tzu elçi olarak Liu Qing'i Hunlarla anlaşma yapmaya gönderdi. Han Hanedanlığı'nın kuruluşu dönemindeki çok önemli vezirlerden biri olan Liu Qing, Hun yenilgisinden sonra iki ülkeyi evlilik yoluyla uzlaştırma fikri ortaya atmıştı. Bu politika öylesine tutmuş ki yüzyıllarca sınır boyları ve devletlerine karşı kullanılmıştı. Bu anlaşma Orta Asya tarihinden bilinen ilk milletler arası anlaşmadır. Mete Han'ın disiplini Türk tarihi ve savaş sanatı açısından çok önemlidir. Uyguladığı kesin ve katı bir askeri eğitimin yanı sıra kesin ve katı bir saf düzeni de uygulamıştı. Babasına karşı suikast planlarken uyguladığı, katı disiplinle komuta ettiği kuvvetleri kendisine mutlak itaat eden askerler olarak yetiştirmiş, ordusunu 10.000, 1.000, 100, 10 kişilik kuvvetlere ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı, onbaşı gibi ünvanları olan kumandanlar görevlendirmiş ve düzenli orduyu kurmuştu. Disiplini bozan ve emirleri yerine getirmeyenleri öldürtmüş, devlet yönetimini hiyerarşik yapılanmaya kavuşturmuş, kural ve ilkelere bağlamıştı. Mete, Paiteng kuşatmasında planladığı bu vurkaç taktiği ile askeri dehasını kanıtlamıştı. Mete Han kısa zaman zarfında Türkçe konuşan bütün kavimleri birleştirmiş ve ardında büyük bir devlet bırakarak vefat etmişti.